Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda görmüş olduğunuz bu güzel motif çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Tığ işi mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum bu eski Türk geleneksel motiflerinden yıldız ismi verilen motif çalışmasını hep birlikte yapalım inşallah. Evet, beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone olabilir, yapmış olduğum bu videoları paylaşabilirsiniz ki daha çok insanlara ulaşmak için arkadaşlarım. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve hemen modelimin tanıtımını, yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu modeli yaparken arkadaşlarım şöyle Alize Artisan isimli ipleri kullandım. Kullandığım tığım ise 2,5 milimdi. Bu yünlü bir ip arkadaşlarım, özellikle bir hırka yapacaksanız şayet kesinlikle kaçırmayın derim. Çok güzel bir dokuya sahip oluyor. Mozaik tekniği de olduğu için biraz daha kalın oluyor çünkü. Arkası da bu şekilde, onu da göstermiş olalım. Ve battaniye yaparken, hırka yaparken, atkı yaparken kullanabileceğiniz böyle güzel ve şık bir model arkadaşlar. Evet, şimdi bunu söyledikten sonra şu anda sizlere bu Alize Wool Time isimli iplerle anlatacağım arkadaşlarım. Sebebi biraz daha kalın olması, daha net anlaşılsın diye. Bu ip biraz ince olduğu için daha net anlaşılsın ve görülsün diye bu iplerle, biraz kalın olan iplerle sizlere anlatacağım. Öncelikle şu şekilde bir halka yaptım. Kullanacağım tığım 3,5 milim olacak arkadaşlarım. Bu ipi kullanırken hemen şöyle giriş yapıyorum ve içerisinden şu şekilde çıkartıyorum. Bir tane buraya zincir çekiyorum. Hemen yanına arkadaşlarım şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Biraz gevşek yapın arkadaşlarım bunları. 2 tane zincir çektim. Gevşek olmasına özen gösterin. Alması zor oluyor. Çünkü hep önden çalışacağız ve bu zincirlerimizin içerisinden de alacağız. 2 zincir, bir sık iğne. 4 bir köşemiz için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir, bir tane daha. Şöyle 1 2 3, 2 tane zincir çekiyorum yine ve geliyorum. Bunu biraz sıkıştırıyorum şöyle. Biraz değil, iyice sıkıştırıyorum. Arkasından bakın giriş yaptım. Çekiyorum öne doğru. Şimdi göstereceğim şekilde alırsanız arkadaşlar, arkada bakın belli olmuyor. Bu şekilde yaparsanız, birleşim yerimiz burası normalde. Hiç zorlanmadan böyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi diğer ipimi hemen alıyorum. Şöyle buradan giriş yaptım önce. Daha sonra arkadaşlarım bu ipimi geliyorum, çıkarttım. Bakın bu 2 zincir çekmiştim buraya. 2 zincirin ilkinin içerisinden şu şekilde giriyorum. Zincirin içerisinden giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çektim. Tekrar aynı yere giriş yapıyorum. Bu ipim de arkada bu arada. Aynı yere giriş yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra yanından devam ediyorum. Şöyle bunları da tuttum ki almam kolay olsun. Yani içinden yürütelim. Şöyle hemen ortadakinden giriş yaparak bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra diğer köşeye geçiyorum bakın. Şöyle hemen zincirin içerisinden giriş yaptım. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra 1 2 zincir çektim. Köşe hep aynı şekilde devam edecek arkadaşlarım. Bu rengimiz ile şöyle aldım. Sonra ortadakinin üzerinden giriş yapıyorum. Bir tane de oraya ve diğer köşeye geçip zincirin içerisinden giriş yaparak bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir sık iğne de diğer zincirin içerisine yaptım. Sonra ortadakine bu şekilde çeviriyoruz. Etrafını 1 2 zincir çektim. Önce zincirimin içerisinde bakın bu sık iğnelerimizin üzerinde V gibi olan yerlerden alarak ön tarafı boş bırakıyoruz arkadaşlar, şuraları.
diğer tarafından alarak yapıyoruz. Çünkü hep önde çalışacağız. Şöyle 2 zincir çektim yine. Buradaki çekmiş olduğum bir zincirin arasından böyle içinden geçirerek buna takıyorum. Şimdi diğer rengime hemen geçiyorum. Şöyle aldım. Biraz gevşek bıraktım. Şu şekilde alıyorum. Bu defa zincirlerimin arasından, içinden değil, aradaki boşluktan giriş yaptım arkadaşlar. Şöyle bir tane buraya zincirimi çektikten sonra şöyle diğer ipimi de yukarıya çıkarmak amaçlı arasına alıp bir tane sık iğnemi yapıyorum buraya. Sonra devam ediyorum. Yine bakın şu arka taraflardan giriş yaparak şöyle 1 2 3 tane araya sık iğne yaptım. Bunu da sayabiliriz arkadaşlarım. Toplamda 5 tane sık iğnemiz olacak bir sıramızda. Bakın şöyle aradan giriş yaparak alıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde önce birinciyi buraya, ikinciyi ise bakın şuralardan giriş yaparak alıyorum. 2 3 4 ve ortadan normal giriş yapıyorum. 5 1-2 zincir çektim. Tekrar devam ediyorum aynı şekilde. Bu ip de bunun arasına girmiş arkadaşlarım. Şöyle çekeyim onu. O kafamızı karıştırmasın. Şimdi birinciyi yaptıktan sonra 2 3 4 köşeden normal giriş yapıyorum. 5 bu renk ipimiz hep bu şekilde devam edecek. Ondan dolayı bu renkle yaptığımız kullandığımız rengin 2 zincirini gevşek çekmeye özen gösterin. Diğerini de gevşek çekebilirsiniz. Ama bunu daha çok özen gösterin arkadaşlar. Zorluk yaşamayın. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Son yerden de giriş yaptım köşeden. Yine 2 zincir çektim. Burayı ile birleştiriyorum. Şöyle. Şimdi biraz gevşek bıraktım. Hemen bir önceki zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle tutabilirsiniz de aynı zamanda. Sonra buraya bir tane şöyle bağladım ve zincir çektim. Sonra aynı yerin içerisine giriş yaparak bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve buradan alıp bu şekilde sık iğneler ile devam ediyorum. 2 tane köşedeki ile birlikte 3 tane sık iğne yaptıktan sonra üzerine alıyorum. Şu ortadan bakın 3 tane yerimiz vardı. Ortadan bu şekilde aşağıdan, yani şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Benim bu daha kolayıma gidiyor. Şöyle alttan aldım ve bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra yine bakın şu V olan yerlerin arka kısımlarından giriş yapıyorum. Ve yine 1 2 bir de zincirimin içerisine 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle 1 2 3. Sonra tekrar buraya da aynı şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğer zincirimden giriş yaptım ve 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra ortadakinden alarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Hemen giriş yaptım. İlk sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikinciyi arkadaşlarım hemen yanındaki yerden alarak şu şekilde yapıyorum. Ve üçüncü. 3 tane buraya
sık iğne yapıyorum. Köşedeki ile birlikte sonra üzerine alıyorum. Bu ikili trabzanımın yanındaki bakın şuradan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bunun üzerine sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar üzerine alarak buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra yine 1 2 bir de ortadan şu şekilde giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Ve diğerlerinin üzerine 2 tane devam ediyorum. Sonra üzerine aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum. Görüntümüz bu şekle geliyor. Şimdi devam ediyorum. Şöyle 1 2 bir de hemen yuvadan giriş yaparak aldım 3. 2 zincir çektim. Aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bu rengime geçtim. Hemen arkadaşlarım yanındaki yere bir tane şu şekilde sık iğnemi yaptım. 1-2 tane olmuş oldu. Buraya bir tane bakın şuradan giriş yapıp şöyle bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Daha sonra 2 tane şöyle 1 2 sık iğne yaptım. Üzerine aldım. Burası bizim orta yerimiz arkadaşlarım. Bakın şu arada giden yerimiz hiç değişmiyor. Hep aynı şekilde devam ettireceğiz. Buraya hep sık iğne yapacağız bir tane. Ama pardon, ikili trabzan yapacağız bir tane. Sonra bakın şöyle aldım. Yine sık iğnemi yapıyorum. Ve bir tane daha ilerliyorum. Bu krem rengimin sayısını 2'ye çıkaracağım için şöyle bir tane daha ilerledim. Üzerine aldım. Buradan giriş yaparak buraya bir tane şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bakın şuradan giriş yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra bir de üzerine aradaki zincirimin üzerine bir sık iğne daha yaptım. 1-2 zincir çektim. Bu kenarı da birlikte yapalım. 1-2 zincir çektim. Bakın şu zincirimin içerisinden giriş yaptım. 1, hemen bir de yanındaki yerden giriş yapıyorum. 2. Daha sonra bir tane üzerine alıp bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra üzerine alıp ortadakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne ile diğer kenara geçiyorum. Bakın şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. 2 zincir çektim ve diğerine geçiyorum hemen. Diğer iki kenarı da aynı bu kenarlar gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu rengim ile kenar girişini gördüğünüz gibi yaptım. Köşe girişini. Hemen yanındaki bu yerin üzerinden giriş yaparak bir tane buraya şöyle 1 2
3. 3 tane sık iğne ile devam ettim. Yani baştaki ile birlikte 4'e çıkmış oluyor sayımız. Şimdi üzerine aldım. Buradan alttan bıraktığım yerin bir tanesine önce ikili trabzan, sonra hemen yanındaki yere de aynı şekilde bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ortadakinin üzerine sık iğne yapıyorum. Mozaik tekniğinin en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bir alt sırada ikili trabzan varsa üzerine ikili trabzan yapılmıyor. Hemen bu şekilde devam ediyorum. Yine bakın, bir buradan aldım, 2 tane ikili trabzandan sonra buraya 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra pardon, bu dördüncüyü, bu rengimiz, köşeden alıyoruz, bu şekilde giriş yapıyoruz ortasından zincirlerimizin ve devam ediyoruz. Şimdi yine birinciyi yaptım, 2 3 4. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir sık iğne, 2 tane ikili trabzan, dört tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3, dördüncüyü köşeye yapıyoruz arkadaşlar, bu şekilde. Sonra diğer kenarları da aynı şekilde yapıyoruz. Diğer ipime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen şuradan aldım. Bunu da aldım. Bir tane zincirimi çektim. İçerisinden yine sık iğnemi yaptım. Buraya geldim. Buradan şöyle ilkine sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Ve buraya şöyle 1 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra üzerine aldım ve buraya ortaya bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Normal o devam edecek. 1 2 3 tane sık iğne ve 2 tane ikili trabzan. Sonra köşedekinden, hemen yanındakinden, köşenin yanındakinden giriş yaptım. Bir tane sık iğnemi buraya, birini de zincirimin içerisine yapıyorum. Sonra 2 zincir çektim ve yine aynı şekilde zincirimin içerisinden birinciyi, yanındaki yere ikinciyi, sık iğnemi yaptım. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Yine bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne ile diğer kenara, köşeye geçtim arkadaşlar. Bu şekilde diğer kenarları da yapalım. Evet, diğer kenarları da tamamladım. Şimdi ip değişikliği yapıyorum. Buradaki yerimden başlayarak 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra ortada bir tane sık iğne, tekrar 3 tane ikili trabzan,
Ortadan giriş yaptım. Şöyle 5 tane sık iğne ile geldim. 2 tane zincir çektim. Tekrar başlıyorum ve diğer kenarları da aynı şekilde devam ettiriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Daha sonra 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Bir tane sık iğne, sonra tekrar 3 tane ikili trabzan, sonra 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. İki zincir çektim. Bu şekilde diğer kenarları da tamamlayalım. Evet, bu sırayı tamamladıktan sonra diğer rengime geçtim gördüğünüz gibi ve hemen buraya sık iğnemi yapıyorum. Şimdi yanına da aynı şekilde sık iğnemizi yapıyoruz ve yine buradan başlıyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu rengimle. Bakın 1'di, 2 oldu, şimdi 3 oldu. Buraya ise buranın sayısını da artıracağımız için 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Bu ipimiz batik bir ip arkadaşlar, bu kullandığım ipim. Şöyle göstereyim. Renk değişikliği o yüzden oldu. Herhangi bir ip değişikliği yok yani. Sonra devam ediyorum. Batik iple görmek istedim biraz da nasıl duracak. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde buraya yine 3 tane, bu araya 4 tane sık iğneden sonra 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve 2 tane şöyle sık iğnemizi yaptık. 2 zincir çektik. Bu kenarı da birlikte yapalım. 1 2 sık iğne, 3 tane ikili trabzan, sonra 4 tane sık iğne, ortaya bir tane ikili trabzan, tekrar 4 tane sık iğne, sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum ve köşeye geldim. 1 2 zincir çektim. Devam ediyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını diğer iki kenara da yapıyoruz arkadaşlar. Diğer rengime geçtim ve bu rengim ile bu sırayı tamamlayacağım. Şimdi şöyle sık iğneler ile geliyorum. Burada bir diğer rengimle sık iğne ile geçtiğim yerlere ikili trabzan yapıyorum. Şöyle alttan alarak sayıyı 4'e çıkartacağım arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Sonra bir tane sık iğne, 4 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra sık iğneler ile köşeye geliyorum. 2 3 4 5, 6.'yı normal bir şekilde alarak devam ettim. 1 2 zincir çektim. Tekrar bununla birlikte 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum.
Bir tane sık iğnemi, tekrar 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Ve diğer iki kenarı da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Diğer rengime geçtim. Bakın şu şekilde bir görüntü elde ettim. Şimdi yine ilk sık iğnemden sonra ikinciyi de yapıyorum arkadaşlarım ve üzerine aldım. Buraya 3 olan ikili trabzan sayımı 4'e çıkartacağım. 1 2 3 ve 4. Diğer rengimle 4 olan sayıyı 5'e çıkartacağım için 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Sonra üzerine bir aldım ve ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve buradan bir tane buraya, bir tane de zincirimin içerisine sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar diğer zincirimin içerisinden giriş yaptım. 1 2 sık iğnemi yapıyorum ve aynı şekilde devam ettiriyorum diğer kenarları da. Önce bu kenarı da birlikte yapalım. 1 2 3 4. Sonra 5 tane sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan, tekrar 5 tane sık iğne, dört tane ikili trabzan, sonra 2 tane sık iğne yapıyorum ve diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyorum. Burayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçtim ve köşeyi ve yanındakini yaptıktan sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Sonra arkadaşlarım burada 5 bıraktığımız yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne, tekrar 5 tane ikili trabzan, sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7'yi köşeden içeriden aldım. Şimdi 2 zincir çektim tekrar. Yine 7 tane bununla birlikte sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Sonra 5 tane ikili trabzan yapıyorum.
Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Yedi tane sık iğne ile diğer kenara geçiyorum. Evet, bu şekilde de diğer iki kenarı tamamlayalım. Şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettim. Buranın sayısı 5'e çıktı arkadaşlarım. Bu sırada yine aynı şekilde birinciyi, ikinciyi yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Buraya hiç azaltma yapmadan hepsine ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan ile geldim. Yine bu 5 tanenin üzerine 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. Sonra üzerine bir alıp ortadaki yerime aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonra 2 tane sık iğnemi, birini buraya, birini de zincirimin içerisine yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar diğer zincirimin içerisine bir tane de yanına 2 tane sık iğnemi yaptım. 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra 5 tane sık iğne, bir ikili trabzan, tekrar 5 tane sık iğne, altı tane ikili trabzan, sonra 2 tane sık iğne ile diğer kenara geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 zincir ve diğer iki kenarı da aynı buradaki gibi devam ettiriyoruz. Şimdi şu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçtim. Birinci sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum ve bu alttaki yerden giriş yaparak şöyle buraya bir, hemen yanındaki yere de aynı şekilde bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burayı sık iğne ile geçiyorum. 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi arkadaşlarım buraya 5 tane ikili trabzanımız vardı. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra hemen yanındaki yere bakın, buradan giriş yapıyorum. 1, 2,
3 sık iğne yaptım. Sonra tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4, sonra 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6, sonra üzerine aldım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birini buradan alarak hemen bakın bıraktığımız zincirimizin diğer kenarından giriş yaptım ve 2. Sonra ortadan normal sık iğnemi yaptım. 1-2 zincir çektim ve yine bir tane sık iğne üzerine aldım. Diğer zincirimden hemen şu şekilde giriş yaptım. 1 2. Bu şekilde tamamladıktan sonra yine 6 sık iğne, sonra 5 olan sayıyı ikili trabzanımı 4'e düşürüyorum. 1 2 3 4, 3 tane sık iğne, tekrar 4 tane ikili trabzan, altı tane sık iğne, iki tane ikili trabzan, bir tane köşeye sık iğnemi yapıp 2 zincirimi çekip devam ediyorum. Ve bu şekilde diğer iki kenarda tamamlayalım arkadaşlar. Diğer rengime geçtim. Bakın diğer tarafları tamamladım aynı şekilde. Şimdi buraya ilk sık iğnemi yaptıktan sonra devam ediyorum. 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne ile geldim. Bu 6 tane ikili trabzanımın üzerine yine 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4, ortaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar 4 tane sık iğne, altı tane ikili trabzan, tekrar sık iğnelerle geçiyorum burayı. 2 3, bir de zincirimin içerisinden 4, 2 zincir çektim. Aynı şekilde geçiş yapıyorum. 2 tane önce 1 2 3 4 sık iğne ile ve 6 tane ikili trabzan ile buradaki gibi devam ediyoruz arkadaşlar.
Evet, görüntümüz bu şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi diğer ipime geçtim. Hemen bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, buraya geldiğimizde 4 olan sayıyı 3'e düşürüyoruz arkadaşlar. Ortadaki 3 olan sayımızı ise sık iğne sayımızı bu rengimizle 5'e çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra tekrar bu tarafa da aynı 3'e düşürüyoruz. İkili trabzan sayımızı 1, 2 ve 3. Sonra sık iğneler ile köşeye kadar devam ediyoruz. Köşeden normal giriş yaptım, bakın. Alıyorum, hemen sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çektim. Yine normal bir tane önce sık iğne, sonra arkadan alarak yine sık iğneler ile orta yere doğru ilerliyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Beş tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sık iğneler ile diğer köşeye geçiyorum arkadaşlarım. Diğer kenarları da aynı bu şekilde devam ettiriyorum. Diğer rengime geçtim. Bakın şöyle bir görüntü elde ettim. Ve 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra buradan başlayarak ikili trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Şöyle alalım. 2 tane sık iğneden sonra ikili trabzanlar ile devam ediyorum. 10 tane arkadaşlarım sayısı. 3 tanenin üzerine yine sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3. Sonra bu aradaki 5 tane yere 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra tekrar 3 tane
sık iğne yapıyorum. On tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Yani köşeye kadar. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve diğer tarafa kenara geçiyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde de diğer kenarları yapalım arkadaşlarım. Bu şekilde tamamladıktan sonra diğer renk ipime geçtim. İlk sık iğnemi yapıyorum arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi üzerine alıyorum. Tıpkı burada yaptığımız gibi yine bu köşedeki yerimden giriş yaptım. Alt kısmından 1 ve 2. 2 tane buraya ikili trabzanımı yaptım. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Buradaki 3 olan sayıyı 2'ye düşüreceğim arkadaşlar. Şöyle devam ettim. On tane ikili trabzanım vardı. 10 tane sık iğne yaparak geçiyorum arkadaşlar burayı. Sonra bu 3 olan sayıyı 2 taneye düşürüyorum. Ve yine sık iğneler ile devam ediyorum. 7 tane olacak arkadaşlarım. Bir önceki 5 taneydi. 3 4 5 6 ve 7. Sonra yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. On tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra üzerine alıp buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir de buradan alarak 2. Sonra normal içine şu şekilde alıp bir tane sık iğne yaptım. 1-2 zincir çektim. Aynı şekilde diğer tarafları da tamamlıyorum. Evet, diğer rengime geçiyorum hemen. Bununla ilk sık iğnemi yaptıktan sonra yanından 3 tane daha sık iğne ile devam ediyorum. Sonra bu ikili trabzanlarımın üzerine aynı şekilde ikili trabzanlar yaparak buraya kadar geliyorum arkadaşlar. Evet. Buraya geldiğimizde yine 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Aradaki bu 7 ise yine ikili trabzanlar ile devam ettiriyoruz. Sonra tekrar 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra da ikili trabzanlar ile devam ediyoruz.
Sonra 1, 2, 3, bir de zincirimin içerisinde köşeye 4. Evet, 4 tane tekrar 1 2 zincir çekip 4 tane sık iğne yaptıktan sonra diğer taraftaki gibi ikili trabzanlar yaparak bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlarım bu rengimizi de. Evet, diğer tarafları da aynı şekilde yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi bu rengimi de bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer rengime geçiyorum hemen. Bir tane normal sık iğnemi yaptım. Burada arkadaşlarım bunu biraz daha büyük yapmıştım ben. Çünkü birleşince çok güzel duracağını düşünüyorum. Ondan dolayı şimdi bir tane sık iğnemizi yaptık. Sonra üzerine alıyorum. Yine diğerinde yaptığımız gibi bir, hemen yanındaki yerden 2, şöyle 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yapıyorum bu köşeye. Sonra sık iğneler ile buraya kadar devam ediyorum. Buradaki 2 tane olan ikili trabzan sayımı 1'e düşürüyorum. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Toplamda 9 tane olmuş oluyor arkadaşlar. Sonra bir tane üzerine aldım ve diğer ikili trabzanımı yapıyorum. Yine sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, buraya geldim. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane hemen böyle ortadan giriş yaparak sık iğnemi yaptım. 2 zincirimi çektim. Tekrar bir tane sık iğnemi yapıyorum ve 4 tane ikili trabzan yaparak diğer tarafları da aynı şekilde devam ettiriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlarım hepsine. Evet, bu rengimi tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi diğer rengime geçtim hemen. Şöyle ilk sık iğnemden sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Şimdi buradan yine ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bu bir tane olan ikili trabzanımın üzerine bir tane sık iğnemi yaptım.
Hemen yanına arkadaşlarım şöyle aldım. İkili trabzan yapıyorum bir tane daha. Ve yanına şu kıvrımı verebilmek için bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Öyle ikili trabzanlar ile 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Sonra yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bunun üzerine bir tane sık iğne yapıyorum ve ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Sonra sık iğneler ile köşeye geçip diğer kenarları da aynı burada yaptığımız gibi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer rengime geçiyorum arkadaşlarım. Bu şekilde tamamladım. Şimdi şöyle alalım. Bu rengimizle artık son sıramızı tamamlayacağız. Birinciyi yaptım, sık iğnemi. Sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, buradaki ikili trabzanımızın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bu ortadakinin üzerine sık iğne ve buraya tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve bu kıvrımı tamamlamış oluyorum. Aradaki yerleri sık iğne ile geçiyorum yine. Sonra tekrar üzerine alıp bir tane ikili trabzan buraya, bir tane sık iğne buraya, sonra bir ikili trabzan da bunun üzerine yapıyorum ve bu tarafın kıvrımını da tamamlamış oluyorum arkadaşlarım. Şimdi yine sık iğnelerle ile devam ediyorum. Ortadan bakın normal girişimi yaparak bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra iki zincirimi çektim. Tekrar bir sık iğne daha yapıp devam ediyorum sık iğneler ile. Evet arkadaşlarım, diğer kenarları da bu şekilde devam edelim. Bu rengimizi tamamlamış olalım. Evet, bu rengimi artık tamamladım. Bunu kesebilirim arkadaşlarım. Şöyle diğer ipimi bağlamıştım. Şöyle kestim. Şimdi son sıramız aynı zamanda ekleme sıramız. Diğer videolarımın birçoğunda motif ekleme şekilleri de var arkadaşlarım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi aynı olmadığı için ekleme yapamayacağım şu anda.
Şimdi bunu yaptım. Yine aynı şekilde ikinci sık iğnemi de yapıyorum ve devam ediyorum. İkili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bu ortadaki şu ipimi de aynı zamanda alttan götürüyorum ki çıkmasın. Buraya gelene kadar, yani şu üçünün üzerine sadece sık iğne yapıyoruz. Diğerlerinin hepsini ikili trabzanlar ile devam ediyoruz. 3 tane sık iğnemizi yaptık ve ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Sonra diğer 3 tane sık iğnemi yapıyorum ve ikili trabzanlar ile devam edip diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın şu şekilde diğer kenarlarda tamamlayalım. Ve arkadaşlarım, bakın böylelikle motifimizin yapımını tamamlamış olduk. Şimdi şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Eğer alizenin herhangi bir ipini kullanacaksanız ütü yapın derim arkadaşlarım. Ütülerseniz daha güzel, daha şık duruyor. Evet arkadaşlarım, ben ütümü de yaptım. Bakın motifimiz bu şekilde geldi. İnanın çok güzel görünüyor. Ya da ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Umarım sizler de o şekilde düşünüyorsunuzdur. Böyle bu ip biraz daha kalın olduğu için bakın daha büyük oldu. Bu da ince ve zarif bir görünüme sahip oldu. İnce bir ip kullandığınız için. Her ikisi de farklı yerlerde, farklı şekillerde kullanabileceğimiz bir hale gelmiş oluyor arkadaşlarım. Bu farkı da görmenizi de istediğim için ayrıca böyle her iki iple de yapılmışını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.